sevgili canlar. Sizlere zamanın ve mekanın, iyinin ve kötünün olmadığı bir yerden sesleniyoruz. Ben Semra Koca. Sezer Zeren hocamla birlikte tüm bütünün hayrına olması dileklerimizle diyor ve sözü Sezer Zeren hocama bırakıyorum. Sezer hocam, biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimize kendinizi tanıtır ve kendinizden bahseder misiniz? Sezer Zeren kimdir? Öncelikle merhabalar. Bu güzel program için size çok teşekkür ederim. Bilmukabele Ve hocam. tüm seyircilerimizi sevgiyle canı gönülden selamlıyorum. Sezer Zeren kimdir? Kendisini tanıtmayı fazla sevmeyen bir arkadaşımızdır kendisi. Hepimizden birisidir. Kimseden bir farkı yoktur. 40 yaşındayken aşkın deneyim yaşamış bir arkadaşımızdır. Bu deneyimden sonra farkındalığı açılmış, bütün yaşamından, kişisel yaşamından vazgeçip yaşamanın geri kalanını, varoluşu araştırmaya, incelemeye, tefekkür etmeye ve tüm öğrendikleriyle kendi farkındalığını birleştirip harmanlayıp bir sonuca erişmeye adanmış bir kişidir. Çok güzel. İyi ki, iyi ki, iyi ki diyorum. Hocam bizler bu varoluşta insan olarak gelmişiz. Besleniyoruz, oksijen yakıyoruz. Neden buradayız? Hepsi bu kadar mı? Bu soru çok güzel bir soru. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Neden çok güzel bir soru? Çünkü aslında tamamımıza yakın hepimizin ortak sorunu burada neden olduğumuzu, neden yaşadığımızı bilmememiz. Evet. Bu da bizi sadece burada bazı besinleri tüketip zamanımızı mekanik bir süreç içerisinde geçimimizi sağlamakla, yaşamımızı devam ettirmek için Hı hı. kullandığımız bir makineye dönüştürdü. Bu soru bu yüzden çok güzel. Çünkü bizim varlık sebebimiz bu değildi. Biz varoluşun şu andaki aşamasındaki tam olarak tekamülün son evresindeki varoluş şekliyiz. Varoluşun nihai andaki temsilcileriyiz. Bu yüzden varoluş bizi bir amaç ile yarattı. Evrensel zeka, varoluşun zekası bir temel ilke üzerine çalışmakta. Bu temel ilke ise yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu varoluşta ne var oldu ise ilk andan bu ana kadar sadece yaşamın devamlılığını sağlamak için ve yaşamın devamlılığını sağladıktan sonra tekamülünü devam ettirmek için oluşturdu. Bu oluşum adım adım meydana geldi. Yıldızlar oluştu, yıldızlardan gezegenler, gezegenlerde bazıları da ya da bizim gezegenimizde dünyada bitkiler oluştu, hayvanlar oluştu, nihayetinde biz oluştuk. Peki neden oluştuk? Niçin varız? Tam ben soracakken siz geldiniz o noktaya. Evet, neden insan vara devam edebiliriz? Varoluş aslında varoluş olarak tek bir şey. Çokluk olarak zihinsel düzeyde algıladığımız bu dünya aslında aynı şeyin bir bedenin parçaları. Biz bakınca bütünü değil de parçaları görecek şekilde var olduk. Çünkü zihnin anlayabilmesi için bütünün parçalara ayırması gerekli. Ve o parçalar arasında kıyaslama yapması gerekli. Bu yüzden insanın tekamüldeki varoluş sebebi ise bitkiden hayvana evrilip hareketlilik kazanan varoluşun yaşamın devamlılığını daha kuvvetle seyrettirebilmesi için Hı hı. düşüncenin devreye girmesi, şu artık varoluşun şuurlanması gerekiyordu. Böylece yaşamın devamlılığı daha da garanti altına alınacaktı. Bu yüzden de insan varoluşta tekamülde bu ana, bu devrede son varoluş şekli olarak yansıdı. Peki bu varoluş şeklinin varoluşa faydası ne? Lütfen. Nedir? Şimdi nasıl bedenimizdeki bir hücre bu bedenin tümüne hizmet etmek için burada ise biz de varoluş bedeninin içerisinde birer hücre olarak bu varoluş bedenine hizmet etmek için buradayız.
O yüzden bir hücre nasıl diğer hücrelerle bağlantısını sağlayıp kan akışını üzerine gelen sinir bağlantılarını diğer hücrelerle paylaşıp dağıtıp buna kanal olduğu gibi bizim de tüm çevremizle diğer tüm canlı cansız varoluş şekilleriyle bir bağlantı içerisinde kalmamız ve onlara bu şekilde fayda sağlamamız gerekiyor. Evet. Fakat bunun için potansiyelimizin şu anda bu zihinsel durumla açılmamış kısımlarının açılması gerekli. Yoksa bizim bütünü algılayabilmemiz, varoluşun birliğinin farkına varabilmemiz mümkün değil. Zihnimizdeki çarpık oluşumlar, zihinsel yazılımımız bunun olmasına engel oluyor. Ve hayat şartları, yaşam, içine doğmuş olduğumuz yaşam sistemi bizi buna mecbur bırakıyor bir şekilde. Ve bizim frekansımız, farkındalığımız, bilinçliliğimiz hemen hemen hiçbir zaman olması gerektiği düzeye erişemiyor. Birliği, bütünlüğü algılayamıyor. Kendisinin bu varoluş bedenindeki rolünü de bu yüzden algılayamıyor ve aslında varoluş sebebini gerçekleştiremeden de ölüyoruz. Evet. Az önce zihin dediniz. Evrensel zeka, buradan benim çıkarımım. Önce bitkiler, sonra hayvanlar, bizden önce, hani insan nesli daha gelmeden önce bu dünyaya. Onlar vardı ama bir zekaya, zihne ihtiyaç vardı. Ve evrensel zeka evrim sürecinde insanın bir zihne ihtiyaç duyduğu için sürdürülebilirliğini, evriminin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu zekaya sahip olan evrensel yasa insanı zihniyle birlikte var etti. Aynen öyle. Bu bakımdan insan aslında gene bir hayvan. Evet. Fakat düşünebilen, şuur sahibi olan, Evet. prefrontal korteksleri vasıtasıyla da bunu yapabilen bir beyin yapısına sahip varoluş şekli olarak evrildi. Evet. Evrensel yasanın zekası ne kadar muhteşem geliyor. Çünkü bitkiler sabit, hayvanlar hareketli de olsalar dürtüleriyle hareket eden varlıklar. Evet. Ve bu varoluşun sürekliliğini sağlayamayacaktı. O kadar güzel bir evrilme ki bu. Evet. Her şey buna hizmet ediyor. Evet. Varoluşun bedenindeki her parça yaşamın devamına hizmet ediyor ve onun bir parçası olarak da daha küçük parçalarının, yani örneğin insan, Evet. bizi düşünelim şimdi, sindirim sistemimiz, solunum sistemimiz, vücut ısımızın sabit olması, yani bütün organlarımız, bütün parçalarımız, bütün yapılanmamız yaşamın devamını sağlamak üzere ve bizim elimizde olmadan bilinçaltı sistemine bağlanmış mekanik süreçlerle işleyen bir yapıya sahip. İşte buna hayran olmamak mümkün değil. Buradaki zekayı Muhteşem ötesi. fark etmemek mümkün değil. Burada bir zeka var. Bizim zekamızın üzerinde ve dışında olan Evet. bir zeka var. Evet, çok güzel. Benim 2 sorum vardı zihinle ilgili. Zihin nedir diye soracaktım. Ben sormadan sizden cevabı geldi. Onu daha da Neden varın açıklayabilirim. cevabını da almış bulunuyorum. Peki hocam, varoluşa dönmek istiyorum. Biz varoluşun zihni olan parçalarıyız, parçacıklarıyız her birimiz. Peki varoluşun potansiyeli var. Bizim de varoluşun bize sunduğu bir potansiyellerimiz var. Peki varoluşa hani her şey hizmet ediyor dediniz ya az önce. Evet. Bunu çıkardım anlatımınızdan. Bizim varoluşa daha çok katkı sağlayabilmemiz için potansiyelimizi nasıl açığa çıkarabilir, nasıl yükseltebiliriz? Mevcut durumda biz varoluşa gene de hizmet etmekteyiz. Potansiyelimizin bu ufacık parçasıyla bile yaşamın devamlılığına istesek de istemesek de en azından yürüyerek Evet. hizmet etmekteyiz. Daha fazlası ve çok daha fazlası var. Zaten onun için varız. Fakat öncelikle bu hayvansal kısmın aşılması gerekli. Bunun için de zihnin yönetilmesi, önce kendinin bilinmesi, insan kendini bildikçe potansiyelin önündeki engellerinin farkına varması, bunları gözlemlemesi, gözlemlemesinin sonucunda da dönüştürmesi gerekli. Çok güzel bir yere geldiniz. Bu da sorularımın arasındaydı. Evet.
Zihnimizi nasıl yönetebiliriz hocam? Zihnimizi nasıl yönetebiliriz? Bunun bir formülü, tekniği var mı? Öncelikle kendimizi takip etmemiz gerekli. Kendimizin farkına varmalıyız. Ağzımızdan çıkan konuşmaların o son konuşma olarak ki sonucu meydana getirdiği noktaya gelirken hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl oluştuğunu, ondan önceki süreçleri bilmemiz gerekli. Evet. Bu süreçleri bildiğimiz zaman aslında bizim konuştuklarımızın düşünce ve duygularımızın sonuçları olduğunu, düşünce ve duygularımızın da bizim tarafından seçilmiş değil de geçmişteki öğrendiğimiz inançlardan, öğrendiklerimizden ve çevreden meydana geldiğini farkına varıyoruz. Bu kim kendini takip etse eninde sonunda eriştiği şey aslında kendisinin düşünce ve inançlarının kendisine ait olmadığı, dışarıdan satın alındığı, hepsinin birer alıntı olduğu. İşin en zor kısmı bu galiba hocam. Nedense insanoğlu hep dışarı odaklı ve dışarıdakileri gözlemliyor. İnsanın Evet. kendine dönebilmesini nasıl sağlarız? Kendimize dönebilmek için önce bir süre dünyada oyalanıp Hı hı. ya o oyalanma sonucunda yeterli bir düzeyde tatminlik sağlayarak artık dünyanın madde boyutunda Hı hı. egonun dünyasal arzuları peşinde olmaktan tatmin olmayarak hareketi çeper üzerinde değil, dikine doğru, içeri doğru, geriye doğru yani varoluşunun özüne doğru, kendinin Dışarıdan derinliklerine, içeriye diyorsunuz. evet, ters yöne doğru çevirme zamanı gelmiş demektir. Bu bir yol, başka bir yolda hayat öyle acılar çektirir, öyle çaresiz bırakır ki insanı, insan bu dünyayla baş edemez, baş edemediği dünya sonunda pes eder ve daha yüksek bir şey varsa, daha başka bir güç varsa, Arayışa girer değil mi? evet aslında o gizli potansiyelin, daha yüksek güce istese de istemese de teslim olduğu bir noktaya erişir ve orada bir dönüşüm meydana getirir. Hı hı. Bu iki tane yoldan başka yol yok. İkisi de birer kutuptur. Eğer bir kişi zihninden memnunsa zaten dönüşmeyecektir. Dönüşüm için bir itici güç gerekir. Bu ya bir zorluk, zorlamayla olacak Hı hı. ya da büyük bir Çaresizlik anında. sorgulama ve arzu ile olacak. İşte bu sorgu ve arzulama kısmında yolculuk yapan insanların zihinsel esneklikleri hala kaybolmamış. O çocuksu merakın orada olduğu bir zihin olduğunda zihnini iki şekilde kontrol altına alabilir insan. Yönetebilir. Birincisi benim yeniden çerçeveleme dediğim öyle bir teknik var benim derken o teknik benim değil Hı hı. tabii ki. Yani bu bildiğimiz, inandığımız inançlarımız, çekirdek inançlarda deniyor. Kök inanç, bilinçaltı kayıtlarımız. Deniyor, evet. İçsel kalıplarımız aslında Hı hı. bunlar bizim oluşturuyor. Yani bizim gerçekliğimizi oluşturan, bugünümüzü imar eden yapılar. Bu yapılardan kendisine zarar verenleri, hayatında aksaklıklara yol açan bakış açılarının Hı hı. farkına varmak, bu farkına varmış olduğu aksaklıklar üzerinde çalışarak, nasıl çalışacak? Yeniden manalandırma yaparak. Çünkü o çarpıklık daha önceki bir dönemde oluşturulmuş bir algı hatası, yanlış manalandırma, bir mantık hatasından meydana gelmekteydi. Faydasızdı en azından önceki bakış açısı. Onu yenisiyle, pozitif olanıyla, faydalı olanıyla değiştirebilir kişi. Yani bizler geçmişimizi dönüştürme yeteneğine sahibiz. Her an geçmişimizdeki bir hatırayı bugün elimize alıp onu yeniden düşünerek, yeniden manalandırarak ona verdiğimiz onun oluşturduğu içsel yapıyı tamamen devirebilir. Yerine zararlı olanın yerine faydalı olanı dikebilir. Ve bu bizim bugünkü anımızdan itibaren de bambaşka bir algıda seçicilik, daha başka, daha yüksek bir farkındalık ve fayda sağlamaya başlayacak. Aynı zamanda insanın iç huzuru da daha yükselmiş olacak. Bu yeniden çerçeveleme yöntemi için tek tek bu şeylerin peşine takılmak lazım. Yani kök inançlarımızı, çekirdek inançlarımızı, bilinçaltı kayıtlarımızı yeniden tekamül sürecimizde yol aldıkça yeniden gözden geçirip bizlerde travma yaratan olayları, oluşları yeni bir çerçeveyle
daha güzel hale getirebiliriz, daha etkisiz, daha nötr hale getirebiliriz dediğinizi anlıyorum. Şimdi aslında travmalar burada en uç nokta, Hı hı. zirve noktası. Bunlar çok keskin manalar, çok keskin mantık hataları bırakan, derinden duygu durumumuzu etkileyen, günlük yaşantımızın hemen hemen her anını Hı hı. ve özellikle travma olayını tetikleyici benzer bir olay gördüğünde ise üst düzey duygusal dalgalanmalar yaratan sonuçlar üretiyorlar. Bu yüzden görünmesi, bilinmesi kolay şeyler, travmalar. Üzerinde çalışması bu bakımdan kolay. Belki de hiç travma yaratmayacak şeyleri biz farklı çerçevelere alıp yerleştirdiğimiz için çıkamadık içinden. Bu işin içinden çıkılması en zor kısmı çok gerçek gibi. Bildiğimizin çok doğru olduğuna inanmak Evet. ve bu aslında bize fayda değil zarar üreten çok basit gibi görünen inançlarımız. Hı hı. Üzerinde çalışılması zor olanlar. Çünkü onları tespit etmek daha zor. Özel bir takip kendini bilme süreci gerektirir. Odaklanmanın dış dünyadan içe tamamen dönmesini gerektirir aslında. Çünkü onlar çok sıradan basit ve kişi tarafından sorgulanamaz. Kesinlikle öyle olduğuna inandıkları gerçeklerdir. Evet. Sizin bize önerileriniz hiçbir zaman geriye dönüp bakmayın. Matrix'e girmeyin. Hep anda olun dersiniz. Yalnız sizi dinlerken ben bir an Matrix'e girdim, itiraf edeyim. Bende bir bilinçaltı kaydı vardı. Tabii bu çevresel faktörlerden yüklenen bir bilinçaltı kaydı. Çocukluk dönemimde erkek arkadaşlarınızdan uzak durun, onlardan zarar gelir. Bu yetişme çağında da böyleydi. Ve ben hep tedirgindim, hiç rahat olamıyordum. Sonra şu tekamül sürecimde birçok şeyi süzgeçten geçiriyoruz ya. Ben bunları reddettim. Neden dedim zararlı erkek arkadaşlar, erkek bireyler. Onları yeni bir çerçeveye koydum ve o anda bütün bilinçaltı kaydım o yüklenmeyle yüklenmiş olan inançla yerle bir oldu. Evet. Hayır dedim, hayır neden kötü olsun ki? Çünkü varoluş değersiz olan hiçbir şeyi açığa çıkarmaz. Evet. Ve şu an öyle bir çerçeveye aldım ki ben hani eril enerjiyi zarar verici değil destekleyici, çok dostane ve benim o değişim dönüşümden sonra öyle çok erkek canlarım, arkadaşlarım oldu ki hemcinslerimden hiç farkı yok. Çünkü cinsiyet kavramını kaldırdım ben ortada. Kesinlikle. Yani toplumsal bir iç temsilinizi ortadan kaldırmanın birçok pozitif yanı var. Bu Bunu varoluşla başarmışım demek ki. aynen öyle. Varoluşla bütünmeye bir vesile olur bu. Çünkü bizi varoluştan koparan sebep her ne kadar gerçekçi ve doğru görünürse görünsün aslında kökten bir hatadır. Evet. Varoluş birdir ve bütündür. Bu bana neyi de getirdi, sağladı? Sadece erkek kadın olarak değil, insan olarak görebilmeyi Evet. birçok şey kattı. Umarım ileride onu bir varoluş parçası olarak bir erkek ve dişi değil bu ikiliğin de Evet, evet. ötesinde varoluşun bir parçası olarak görmüş olduğumuz sadece insanlar değil varoluşun taştan Hı hı. toprağa, bitkiden hayvana kadar her birini kendimiz kadar eşit bir parça olarak görebildiğimizde, Evet. ondan ayrılmaz bir parça olduğumuzu hissedebildiğimizde erişeceğimiz Bütünü potansiyel, ayıramayız zaten. bütünü ayıramayız. Fakat bütün olduğunu görebilmek kolay değil. Çünkü zihinsel yapılanmalarımız, mesela her Türk'ün 20 yaşına gelinceye kadar ortalama 3 tane travma yaşadığı bir psikolojik araştırmanın sonucunda çıkmıştı. Hı hı. Bu ne demek? 3 tane travma insanın zihnini çok büyük etkileyen bir şey. Birçok bizim eskilerden kalma, yıkmamız gereken, yeniden oluşturmamız gereken yapılarımız var. Hı hı. Çünkü bu coğrafya, özellikle bu Orta Doğu coğrafyasına ait olan bir şey. Biz alıntılarımızı sahipleniyoruz ve onları öylesine benimsiyoruz ki onu hemen benliğimize katıp ben olarak tanımlamaya başlıyoruz. Yani bizim zihin dediğimiz yapı aslında tamamen bizim şuursuzca oluşturduğumuz bir birikimin mevcut yaşımıza kadarki olan toplam bilgi ve inançlarımızın bir
bir kümesi. Bu kümeye zihin diyoruz, ego diyoruz, kişilik diyoruz. İsmine ne derseniz deyin. Bu üç kavram birbirinden ayrılamaz kavramlar. Ve bu kesinlikle bir kişide şuurlu değil ve bu şuurlu olmayan yapı bir illüzyon yaratmakta. Bu illüzyon bizim yerimize bizim 24 saatimizi deneyimlemekte, algıda seçiciliğimizi oluşturmakta, bakış açımızı oluşturmakta. Biz dünyayı ancak o algıda seçiciliğin, yani o inandığımız, bildiğimizin gözlüğünden, penceresinden bakabilip, ancak onları görebilip, gerçekliğimizin de o şekilde oluşmasını sağlıyoruz. Ve bu bir kısır döngü yaratıyor. Bu döngü bizim yarınlarımızı, bugünümüzü, dünümüzün aynısı gibi olmasıyla sonuçlandırıyor. Birbirine benzeyen günler ve aslında acıların ya da içsel sıkıntının içerisinde sıkılmadığın, huzursuzluğun içerisinde huzuru aradığımız, mutsuzlukların içerisinde mutluluğu aradığımız, kovaladığımız, bugünden zaten vazgeçip yarınları kurtarmak için çalışmaya devam ettiğimiz, yarın, yani bugün zaten ölü, bari yarınımı kurtarayım, ileride bir gün işte emekli olursam, yani hep bir hayal, ileri atılmış, şu ana sahip olamadığı, kaçırıldığı için başka bir güne sahip olma hayaliyle, umuduyla yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Zamanında oluşan bilinçaltı kayıtlarıyla bir çerçeveye aldığımız ya da almak zorunda kaldığımız da diyebilirim. Diyebilir miyim? Aslında o şekilde bile yapsak şuurlu olurdu. Yani biz öyle bir seçme bile sahip değiliz. Evet, almak zorunda kaldığım dedim. Mekanik bir şekilde kendiliğinden içimize işliyor. Biz onu Kopyalaya. evet, çünkü insan beynindeki hücrelere nöron hücresi deniyor. İnsan beyninde en çok hücre ayna nöronlar. Ayna nöronların tek görevi var, bebeklikten itibaren çevresini kopyalayıp kendi kişiliğini, kendi yapısını oluşturmak. Evet. Ama zihnin amacı neydi? Zihnin varoluş amacı neydi? Yaratılışta bu yaşamın devamlılığını sağlamaktı. Yani ne olacak? Hayvanın akıl edemediğini akıl edecek bir varlık düzeyi oluşturacak. Bu oluşmuş zihin yeri geldiği zaman, gerektiğinde, yaşamı tehlikeye girdiğinde devreye girecek, düşünecek, çare bulacak. Düşünmeden önceki süreçler refleksik, zaten mekanik süreçlerle meydana geliyor. Amigdala, limbik sistemde bunlar meydana geliyor. Ama insanın prefrontal lobları, yani insanın bilinçliliği, insanın zihni işte bu şekilde gerekli olduğu zaman düşünmek üzerine kuruldu. Fakat biz o yapıyı hastalıklı bir hale getirdik. Hiç durmadan, aralıksız düşünceyi her konuda, her an burada olacak şekilde. Ya bu bizim elimizde, bu da şuurlu seçilmiş bir seçim değildi. Bu da içine doğduğumuz aileden, arkadaşlardan, coğrafyadan, çevreden öğrendiğimizdi. Bugün dünya toplumlarının hepsi uçuca eklenmiş düşüncelerle yaşıyor. Oysa varoluşun daha yüksek potansiyeline erişmemizin önündeki engel de bu aralıksız akan düşünceler. Bu düşünceler, hayal edin ki sadece o demin bahsettiğim gerekli olduğu anda buradalar. O sorunu çözmek için, yaşamın devamlılığına katkı sağlamak için burada ve bu gereklilik olmadığı anda burada yoklar. Zihin burada yoksa varoluşun potansiyeli burada. Bizim kişisel zekamız burada yoksa bütünün zekası burada. Biz zekamızı aradan çektiğimizde bizim için hayatın akışını yönlendirecek bir zekaya sahibiz. Ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Çünkü hiç deneyimlemedik, deneyimleyeni de görmedik. O yüzden bilemiyoruz böyle bir ihtimalin var olduğunu. Böyle bir potansiyelimizin olduğunu bilmiyoruz. Evet. İşinden çıkamadığımız olayları varoluşa, teslimiyete bırakarak mutlaka bir çözümü var çünkü varoluşta. Evet. Hani biraz belki sabır, belki biraz zaman. Bir şeyleri değiştirip dönüştürmede bize çok faydası var. Varoluşta her şey var çünkü. Kesinlikle öyle. Fakat bunun da bir alt gereklilikleri var. Dediğim gibi sürekli 24 saat beta dalgaları yayınlayan aktif bir zihinle bu mümkün değil. Ya da tamam daha büyük zekaya teslim ediyorum kendimi deyip
bu teslimiyetin içerisine kuşku tohumları eken emin olamayan bir zihinle olacak iş değil. Bir eminlik içerisinde bunun olacağına inanarak o anın içerisinde olmak, zihni daha çok betadan alfa ve hatta teta dalgaların içerisine indirmek. Bunun için işte dini inancı varsa namaz kılmak, yoksa meditasyon yapmak, Tefekkür. birazcık inzivai bir yaşam, sürekli zihinsel aktivite, televizyon, basın yayından uzak kalacağım bir süreç içerisinde e, evrensel zeka burada daima çalışacak ve onun burada çalıştığının olup olmadığının göstergeleri var ve bunun en temel göstergesi de bir şeylerin kolaylıkla oluyor olması. Eğer tabii ki her şeyi evrensel zekaya bırakmıyoruz. Ona eşlik ediyoruz. Onunla beraber hareket ediyoruz. Bu hareket esnasında bir şeyler kolaylıkla oluveriyorsa evrensel zeka bizimle beraber çalışıyor demektir. Fakat biz o arzuladığımız şeyi elde etmek için çabalıyoruz. Fakat o şey sanki biraz daha uzaklaşıyor. Daha da fazla çaba göstermek gerekiyor gibi. Yani işin içine çaba giriyorsa orada evrensel zeka yok. Evet hocam. Düşünün, aklınızdan geçirin, astrale atın. Peşinden çok koşmayın. Çünkü varoluş biliyor. Hani sizin arzunuzu, isteğinizi serbest bırakmak gerekiyor değil mi? Serbest bırak- Çok takılı kalmadan, çok peşinde koşmadan. Şimdi serbest bırakma da aslında bir yöntemin son etabı. Serbest bırakmadan önce ona hazırlanmamız gerek. Yani aslında varoluşun bizim ne istediğimizi tam ve net olarak, keskin şekilde tanımlı olarak bilmesi gerek ve bu tanımın onda tek olması gerek. Bu ikisinin beraber olması lazım. Yani Özür dilerim. Bizim akış içinde, partnerlerimizle iletişim halinde olduğumuz kişilerde aradığımız şey netlik. aynen öyle. Bu netlik, yani bu ne demek? Şu anda ben bir arzuya sahibim. Bunu düşünüyorum, gerekirse imgeliyorum. Hı hı. Ve böylece dile de getiriyorum. Fakat bunlar böyle dolaylı, anlaşılamaz değil de çok net kelimelerle olursa ve bu içimizde yalnız kalan, yani her bize gelen veri aynı kaynağa, özümüze doğru inen, bir depoya doğru giden, bilinçaltımıza giden bir veri seti aslında. Fakat oraya tek bir tane veri giderse yarın da ne yaratacağını orası bilecek. Bilinçaltı bir imalathanedir aslında. Ve yarınlarımız için bu yaratılmaya başlanacak. Buna odaklanma gücümüzde ne kadar yüksek olursa o tek olan şeye, Hı hı. o şeyi içimizde ne kadar tekrarlarsak, o şey zaten olmuş gibi onun olduğuna tamamen bir inanç ve güven içerisinde kalırsak da o en kısa sürede olabilecek bir şeyse yaşamın gerçekliğine geçecektir. Dalga boyutundan parçacık boyutuna geçecektir. Zor gibi görünen ama aslında yapabilene çok kolay. Şimdi bu tür bir çalışmayı, hatta buraya kadarki konuştuğumuz tüm olan etapları aşmaya yarayan başka bir yöntem var. Nedir hocam? Ve o zaman bir arzu bile arzulamaya gerek yok. Bizim ihtiyacımız olan şeyin bize daima biz bile farkında olmadan doğru ihtiyacımız olan şeyin geldiği, varoluştaki görevimiz neyse o fıtratımızın gereğini kendiliğinden yapabildiğimiz bir aşamaya bizi getiren bir çalışma. Bu kendi bildiklerinin ve inandıklarının, kendi şuurunla yaratılmadığının, üretilmediğinin en azından farkına vardıktan sonra Hı hı. ben bunları reddediyorum. Benim şuurum var. Ve bu üzerimdeki Seçme hakkım var gibi. seçme hakkım var. Çok güzel oldu. Ve ben bu seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Ben bu şeyi sıfırlayacağım, resetleyeceğim, formatlayacağım ve yeniden kendi seçtiğim şuurla seçilmiş olan ve bu birlik ve beraberliğe götürecek olan bir yeniden oluşturma olursa, Hı hı. kişisel olan değil de kişisel olandan daha üstün olan, yani bütüne doğru olan yeni bir yazılım olursa, o zaman varoluşla ilgili hiçbir çalışma yapmamıza, hiçbir konuda hiçbir şey yapmamıza gerek olmayacak. Her şey bizim için mucizevi şekilde oluşacak. Keramet dediğimiz şeyler meydana gelecek. Mucize dediğimiz bir zaman dilimlerinin birbirine ucuna eklendiği, eskiden çabalayarak düşüncelerin ve kaygıların ucuca eklendiği gerçeklik boyutundan, düzeyinden, bu defa her şeyin bizim için kendiliğinden kolayca oluverdiği bir gerçekliğe,
o yeni kişiliğin karşılığı olan gerçekliği, paralel boyutu aslında deneyimlemeye. Dünya dediğimiz o sıradan zihinsel, aslında cehennem dünyasıdır o. Dünyasından cennet dediğimiz güzelliklerin ucuca eklendiği dünyanın bizim için aslında her an orada olmuş olduğunu, fakat bunun önündeki tek engelin de bizim yine kendi zihnimiz olduğunu, bizim kendimizi bilmediğimiz için, zihnimizi farkında olmadığımız için bunları yaşadığımızı Potansiyelimizin farkında olmayışımız diyebilir miyiz? kesinlikle potansiyel. Yani bu farkında olmayış biraz cehaletten, biraz bazı kazanç gruplarının çıkarları öyle olduğu için, biraz da bizim sorgulama ve merakımızı çocukluğumuzda kaybetmemizden kaynaklanıyor. Çok güzel. Burada yaratım sırlarına değindiniz. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. İşte bizdeki yaratımı, hani düşüncenin varlığa çıkmasını engelleyen tek şey zihin. Evet, mevcut yazılım. Yani önce zihni bir tanımlamak lazım aslında. Zihin, beyin dediğimiz donanımın üretmiş olduğu yazılımın ismi. Oraya negatif bir enerjiyi sokmak. Oraya aslında biz orası çöplük gibi. Biz oraya her yerden kitaplardan bir şey sokuyoruz, kulaktan dolma bir şey sokuyoruz. Hocam ama faktör o kadar çok ki. Görsel hafıza var, işitsel hafıza var, Evet. yazılı hafıza, yazılı kayıtlar var. İşte hafıza aleyhimize çalışmakta ve hafıza biz daha doğmadan önce anne karnından itibaren başlayan annemizin babamızın konuşmalarından bizim daha bu bahsettiğimiz zihinsel yapıyı aynı nöronlar daha önce oluştuğu için kopyalayıp kendimize indiriyoruz ve biz doğduğumuzda çoğu yapı zaten bizde mevcut olmuş oluyor. Bunun haricinde gen bilgileriyle taşınmış bazı bilgiler var. Gene hazır bizden öncekilerin deneyimlerinden edinilmiş sonuçlar var. Ben bunların tümüne işte tüm bu bildiklerimize, inandıklarımıza aslında toplumsal olan her şeyin bir hikaye olduğuyla yüzleşebilme aşamasına gelmiş bir insan zaten şu anda benim konuştuğum, anlattıklarımın bir yolculuk aslında. Bu yolculukta bayağı bir yol almış demektir. İlaveten sorduğum, not aldığım soruların cevaplarını aldım sizlerden. Sizin eklemek istedikleriniz varsa? Yani ben varoluşla ilgili bana sorduğunuz ve bu sorduğunuz sorulardan verdiğim cevaplarla bizi dinleyenlere, izleyenlere bir faydam olabildiyse ne mutlu. Çok teşekkür ederim bu yüzden de Biz size. teşekkür ederiz hocam. Programlarımızın devamı gelsin. Sorgulayan zihinler oldukça Evet, bizler de burada olmaya çalışacağız ömrümüz el verdikçe. kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili canlar, bugünlük konu başlıklarımızı ele aldık. Sezer hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın diyorum. Sevgiler, sevgili izleyiciler, dinleyiciler.